Derslerden ufak görüntüler paylaşacağım. Abi madre. Okulu da çok seviyorum. Özellikle Malaga'yı da çok seviyorum. Hayat standardı nasıl? 10 üzerinden 7,5 aldım. Bugün sınavı da geçtik. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir İspanya'dayız ve İspanya'dan videolar yüklüyoruz. Genellikle kanalımızın konsepti gezi üzerine olduğu için böyle gördüğümüz ilginç şehirleri, küçük köyleri, işte sahilleri sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bugün biraz daha farklı bir konsepte yine bir video hazırlayalım istedim ve biraz buradaki dil okulumuzdan bahsedeceğim. Daha önce videolarımızda ufak ufak aralarda bahsettiğimiz gibi burada aslında İspanyolca öğrenmek asıl amacımız. Onun dışında da kalan vakitlerimizde burayı tanımaya, kültürünü öğrenmeye, işte güzel yerlerini görmeye çalışıyoruz. Malaga'daki bizim dil okulumuzun ismi Malaga Instituto. Web sayfasını da açıklamalara koyarım. Eğer ilgisini çeken, merak eden olursa daha fazla oradan inceleme yapabilir. 2 tane bina var temelde aslında. Bir tanesi burada dersleri gördüğümüz sınıfların olduğu, işte öğretmenlerin olduğu bina. Diğeri de konaklama için ayrılmış olan bina. Aslında minik bir kampüs diyebiliriz. Kampüsün içerisinde isterseniz hem kalabiliyorsunuz hem derslere devam edebiliyorsunuz. Şimdi sizinle dil okulumuzun içinde kısa bir tur atalım istiyorum. Hem buradaki böyle mekanları, ortamı biraz görmüş olun. Hem de videonun ilerleyen dakikalarında derslerden ufak görüntüler paylaşacağım. Bir de burada tanıştığımız Eda, Türk arkadaşımızla ufak bir sohbet edeceğiz. O burada daha çok uzun zaman geçirmiş. Onun da birazcık deneyimlerini dinlemiş oluruz. Hadi bakalım okulumuza girelim beraber. Burası konaklanan yer arkadaşlar. Buranın mini butik oteli diyebiliriz. Biz bir Airbnb evi kiraladığımız için burada kalmıyoruz. Ama aslında burada da kalma imkanı var. Merkeze birazcık uzak ve biraz yokuşun üzerinde olduğu için biz burayı tercih etmedik. Daha yakın olsun okulla kaldığım yer birbirine, hızlıca derse gidebileyim diyenler için tabii daha mantıklı bir seçenek. Şimdi ben asıl kafeteryanın olduğu ve sınıfların olduğu tarafa doğru geçeyim. Evet arkadaşlar, az önce sınıf arkadaşımız Hollandalı Bian bize çikolata hediye etti. İlker bunu çok sevecek muhtemelen. Teşekkür ederiz. Eğer bu videomuzu izliyorsa buradan çok burada en güzel tarafından biri de bence o dil okuluna gelmenin. Farklı ülkelerden böyle farklı insanlar tanıyıp farklı yaş gruplarından farklı hayatlar hakkında bilgi ediniyorsunuz. Bence o da bayağı enteresan. Şimdi şu anda olduğumuz yer kafeteryamız. İlk derste burada beklemiştik. Bizi buradan gelip almışlardı, sınıfımıza götürmüşlerdi. İçeriği şöyle bir hızlıca göstereceğim ama onun için maske takmamız lazım. İçeri maskesiz girmek yasak. Bir saniye. Kafeteryayı göstereyim size. Orası aynı zamanda bir böyle sosyalleşme alanı. Sadece yeme içme alanı değil. Burada ekstradan böyle dersi olmayan zamanlar insanlar yemek derslerine katılıyorlar. İşte yemek kursları oluyor, minik toplantılar oluyor. Onların da yapıldığı yer burası. Burası kahve köşesi. Her gün buradan kahve alıyoruz. Kahve 1,5 euro arkadaşlar. Fiyatları merak edenler için ondan da bahsedelim. Okulun fiyatlarından bahsetmeyeceğim çünkü okulun fiyatları çok değişken. Yani günde ne kadar, kaç saat ders alacağınıza, kaç gün burada kalacağınıza, işte ekstra konuşma dersleri alıp almayacağınıza göre değişiyor. O yüzden bu aşağı açıklamaya yazdığım web sitesinde merak edenler detaylı fiyat bilgisi bulabilirler. Burası açık büfemiz. Sabah kahvaltıda, öğlen yemeğinde değişiyor. Tabii burada kalanlar da olduğu için muhtemelen onlar birçok öğünü buradan yiyorlar. Burası da biraz daha geniş ve ferah bölüm. Şurada işte yemek dersleri yapıyorlar. Aslında biz de bir tane katılabilirdik ama denk gelmedi, fırsat olmadı. Birkaç tane böyle İspanyol yemeği ilginç yapmayı öğrenirdik belki. Sonra İstanbul'da yapardık. Sen hep diyorsun ya biz bunu yaparız Duygu. Önce öğrenmek gerekiyor onu yapabilmek için. Şimdi isterseniz hep birlikte sınıflara çıkalım. Biraz da sınıfımızı göstereyim. Hatta sınıfımızı gösterirken bir yandan da küçük böyle dersten birkaç tane parça çektim. Tabii ki çok herkesi rahatsız etmemek için sürekli çekim yapmadım ama bizim konuştuğumuz sıralar ufak kayıtlar aldık. Bir de bizim İlker'le tanışma hikayemizi bugün derste böyle geçmiş zamanı anlatmak için kullandık. Pilar, sevgili hocamız. O böyle güzel bir hikaye yazdı bizim tanışma hikayemizden. Bir de onu paylaşacağım sizinle şimdi. Sonra da Eda ile biraz sohbet edelim Burak hakkında ve genel olarak şöyle bir okulumuzu tanımış olalım. Hadi bakalım sınıflara çıkıyoruz. En un baile a Duygu, así. Sí, perfecto. Conoció a Duygu porque es una vez. Preguntó Sí. una vez solo, ¿no? Sí, una vez. Le preguntó si Quiere. quería. Quería.
Respondió Respondió. que, Sí. que sí. Entonces bailaron toda la noche. ¿Sí? Sí. Toda la noche, sí. Bueno, así funcionan todos los cuentos. Quiero hacer un video con la escuela. Vale, Y un perfecto. poquito- ¿Estás bien? Sí. Sí, perfecto, ya no tengo problema. Vale. En Turquía tenemos un examen dentro de primera escuela y secundaria escuela. Es muy importante. Entonces, mi recuerdo más importante era este examen, creo que Ajá, sí. ajá. Pero era muy bien. Y, Claro, buena estudiante. sí. Y yo tenía grades muy bien. Notas buenas. Sí, notas Notas buenas. muy buenas. Muy buenas. Cuando tenía 4 años, Ajá, mi hermano nació. ajá. ¿Sí? ¿Y tú recuerdas cuando él llegó a casa? Sí, sí. Porque con 4 años es 4 una buena años memoria. yo recuerdo todo. Todo. Sí, Increíble. sí. También yo recuerdo el día yo aprendía andar en bicicleta o usar en Eso es bicicleta. importante también, andar en bicicleta. ¿Quién enseñaba? ¿Quién te enseñó? Mi madre. Madre. Mi madre. Gracias muchos a mi madre. A mi madre. Hola, YouTube. Vale, muy bien. Saludos a YouTube. Hola chicos, chicas, no chicas, no tenemos chicos. Saludos. Nadia, hola. Muy bien, gracias. Hola, bienvenido. Hola, soy profesora de español. No, evet arkadaşlar burası sınıfımız. Böyle küçük butik sınıflar zaten. Maksimum 10 kişinin olabileceği ama tabii koronadan dolayı şu an 7 kişi, 8 kişi falan oluyoruz en fazla. Biz maske takıyoruz ders sırasında. Şimdi herkes sınıfı terk ettiği için çıkardık maskelerimizi video çekerken. Burada şöyle bir sistem var. Sadece buraya gelip derslere katılmak zorunda değilsiniz aslında. Evden de uzaktan sizi bağlayabiliyorlar. Şurada Nadia normalde oluyor. Görüntüde bağlıyorlar onu. Burası benim yerim, burası İlker'in yeri. Genelde buraya oturuyoruz. Bütün dersler, bütün kitaplar da bu tahtada yüklü. Mesela biz şu an A2 korundayız. A2 korunu açıp A2 işte 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta modülü. Biz şu an 3. haftadayız. Burada ekstra egzersizler yüklü. Mesela derste işte kitaptaki çalışmaları yaptıktan sonra tahtadan bize farklı alıştırmalar açıyorlar. Bu sefer onları yapmaya başlıyoruz. Bu sistem bayağı güzel bence, pratik. Sınıfa girdiğimiz andan itibaren her şeyi İspanyolca konuşmaya, anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Çok sıkışmadığımız, aşırı böyle zorlukta kalmadığımız sürece İngilizce kullanmamaya çalışıyoruz. Hocalar da öyle istiyor. Kendi aramızda bile işte sabah geldiğimizde falan İspanyolca selamlaşmaya, öyle konuşmaya çalışıyoruz. Sürekli böyle interaktif bir ders sistemi var burada. Yani hoca anlatıyor, siz dinliyorsunuz gibi değil. İşte siz de katılıyorsunuz, sorular soruyor, cevap veriyorsunuz. Herkes birbirini daha çok tanıyor. Genel olarak işte böyle kendini tanıtma, ülkeni tanıtma, işte ülkendeki yemeklerden bahsetme, geleneklerden bahsetme gibi şeyler en temel seviyede konuşuluyor. Bunları konuşurken de farklı ülkelerde her şey nasıl uygulanıyor böyle ya da işte çocukluklarını nasıl geçiriyorlar vesaire, gelenekleri, kutladıkları fiestalar. İspanyolcası geliyor artık aklıma. Kutladıkları ne denir? Özel günler. Özel günler ve tatiller, bunları öğreniyorsunuz. O yüzden bence birçok açıdan keyifli ve öğretici bir süreç oluyor bizim için. Artık son haftamızdayız zaten, bu hafta tamamlıyoruz. Böyle sınıfımızla ilgili ufak bir fikir vermiş olalım istedim. Dediğim gibi buraya gelmeseniz de eğer İspanyolca öğrenmek istiyorsanız uzaktan Skype'la işte ya da Zoom'la yapıyorlar sanırım, bağlanabileceğiniz programlar var. O şekilde sınıftaymış gibi uzaktan da derse katılabilir ilgisini çekenler. Listo. Estamos listo. Esperamos. Okey arkadaşlar, tabii ki Türkçe konuşacağız bu bölümde. Zaten şu an benim Eda kadar bir İspanyolcam yok. İspanyolca konuşmaya çalışsak bile. Şimdi istedim ki burada uzun zamandır vakit geçiren tanıştığımız arkadaşımız Eda ile böyle kısa bir sohbet yapalım. Hem böyle İspanya'da yaşamak işte hem böyle okulla ilgili falan birazcık fikirlerini alalım istiyorum. Seninle de tanıştığımız için çok mutlu olduk. Burada böyle şey zaten ilk geldiğimiz gün daha hocalar bir Türk daha var gelin hemen tanışın falan diye bizi Eda'ya götürdüler. Eda diyorlardı. Eda diyorlar. Hala Eda demeye devam ediyorlar. 7 ay oldu değil mi? 9 ay oldu. 9 ay. Oo.
Şubat'tan beri buradayım, Şubat'ın başından beri. Yani ben okulu da çok seviyorum. Özellikle Malaga'yı da çok seviyorum. Malaga'yı seviyorum çünkü hem Akdeniz bölgesinde insanları çok sıcak, Türklere benziyorlar karakter açısından. İklim çok güzel burada, yani hiçbir zaman donuyorum demiyorsun. O yüzden Malaga'yı zaten çok severek tercih ettim gelirken. Çok da güzel gidiyor. Hiç böyle dönmek gibi bir planım yok artık. Gerçekten bir iş bulup çalışma planım. Aynı zamanda zaten yüksek Doktora, lisans. evet. yüksek Ondan lisans biraz planım var. bahsedelim. Hani burada böyle yüksek lisans, master ya da işte doktora yapmak isteyenler için nasıl seçenekler var? Hani zengin mi yoksa çok az üniversite var ve biraz zor mu? Nasıl durum burada? Ya şöyle, aşağı yukarı bütün üniversitelerin kalitesi aynı İspanya'da. Salamanca gibi çok bilinen üniversiteler de var. Özel üniversiteler var. İngilizce eğitim veriyorlar, İspanyolca değil. O yüzden İspanyolca bilmenize gerek yok. Ama ben İspanyolca öğrenip İspanyolca yapmak istedim yüksek lisansı. O yüzden buraya geldim. Ya bir de ileride burada yaşamayı düşünüyorsanız tabii İspanyolca öğrenip o şekilde devam etmek daha mantıklı. Ama hani kısa süre geleyim, sadece biraz eğitim alayım, geri Türkiye'ye döneyim diyorsanız belki İngilizce yine olabilir. Burada tabii dersler keyifli, İspanyolca öğreniyoruz ama bir yandan biz çok katılamadık gerçi. Çünkü biz genelde böyle başka şehirlere kendimiz seyahatler planladık ya da kendimiz araba kiralayıp gezdik ama okulun da yaptığı bazı aktiviteler var sanırım. Hani buraya gelen biri başka nasıl sosyalleşebiliyor, neler yapabiliyor? Ya şöyle, aslında okulun aylık planları çıkıyor, aktivite planları çıkıyor ve o aylık planda her güne başka bir şey koyuyorlar genellikle. Bu her günün ikisinde başka bir şehre ya da başka bir köye, kasabaya gidiyorlar. Diğer üçünde ya da dördünde de Malaga'da, işte Salida'da tapas yapıyorlar, tapas turuna çıkıyorlar. Müze geziyorlar ya da Picasso'nun doğduğu şehirdeyiz şu anda. Picasso'nun müzeleri var burada, doğduğu ev var. Oralara gidiyorlar. Aynı zamanda tur rehberi de hocalardan bir tanesi Rafa. Ve Rafa'nın bilgisi, kültürü o kadar fazla ki anlatırken ki tutkusunu sen de hissediyorsun ve çok eğlenerek geçiriyorsun zamanını bu turlarda. Burası 50 senelik bir okul bu arada. Evet. 50 senedir var ve benim daha önce şöyle sınıf arkadaşlarım oldu. Ben buraya ilk 1980'de geldim de Okul üstüne yapmışlar dediğimiz. Yani 1980'de gelip hala 2020'de, 2021'de geliyor olmaları çok enteresan. Öğrenemediniz mi hala falan? Şey yapıyorlar, pratik yapıyorlar. tabii. Zaten sürekli son level'a geliyorlar. Son level'a gelip diyorlar ki tamam, ben konuşmaya geldim. İşte öğretmenler arkadaşları olmuş. Arkadaşlarımı görmeye geldim. Aynen. Son olarak şimdi herkesin bu tarz videolarımızda merak ettiği şey genelde ekonomik durum, fiyatlar, böyle bir şey, hani nasıl yapabiliriz gibi şeyler oluyor. Ben şimdi biraz önce bahsettim. Hani web sitesinden bakmak daha mantıklı çünkü ders saatine göre, işte kaç gün alacağınıza göre, ne kadar hızlandırılmış bir kurs yapacağınıza göre değişiyor tabii ki ama genel olarak İspanya'da kalmak, özellikle Türkiye'de bir geliriniz varsa, şu an tabii biraz zor kur farkından İmkansıza yakın dolayı. şu an ama. Aynen. Genel olarak hani nasıl gitti senin için bu dönem ve İspanya'da şu an İspanyol insanların ekonomik durumu nasıl? Yani mesela Malaga'da yaşayan insanlar genel olarak rahat, konforlu mu? Hani onlara göre market fiyatları nasıl mesela? Biz mesela bir market fiyatları videosu yaptık. İzlemeyenler için link koyalım hemen yukarı. Şimdi biz Türkiye ile karşılaştırınca tabii çok saçma sonuçlar çıkıyor ama burada yaşayan biri mesela markete gittiğinde zorlanıyor mu? Genel olarak etrafında duyduğun hayat standardı nasıl? Ya şöyle diyebilirim. Öncelikle burada yaşayanları anlatayım. Burada asgari ücret 900 euro aslında. Çok düşük bir Avrupa ülkesine göre. Ama 900 euro kazanan insan sayısı o kadar az ki bunu kompanse edebiliyorlar. Çünkü atıyorum, yani bir garson bile burada en az 1400-1500 euro maaş alıyor. Ve 1400-1500 euro maaş alırken kiran belki yüksek, Malaga'da çok pahalı değil, çok ucuz değil kiralar ama market alışverişin çok ucuza gelmiş oluyor. Çünkü 2 haftalık market alışverişini 35-40 euroya yapabilirsin ve bir ay içerisinde 80 euro çok da fazla bir şey değil aslında. Bizim için tabii çok yüksek oluyor. Aynen. TL'ye çevirdiğimizde şu an TL'nin durumundan bambaşka bir durumdayız ama Malaga özellikle yaşaması çok kolay bir yer bu anlamda, ekonomik anlamda. Hani Madrid'de ya da Barcelona'da, daha büyük şehirlerde zorlanılabilir. Ama Malaga'da çok güzel yaşanıyor. O zaman buradaki İspanya'daki gelecek hayatında hem başarılar diliyoruz. Umarız böyle güzel, istediğin gibi doktorunu bitirip güzel bir teşekkür iş ederim. bulursun. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim, ne demek. Tekrar görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, İspanya'daki dil öğrenme maceramızın sonuna geldik. Bugün itibariyle A2 modülünü de bitirmiş bulunuyoruz. 10 üzerinden 7,5 aldım. Bugün sınavı da geçtik. Artık bir sonraki derste B1'den devam ediyor olacağız. Ne zaman alırsak dersleri. Şimdi teşekkürler kısmına geçelim. Ufacık bir parça İspanyolca sokalım araya. Çünkü buradaki hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Muchísimas gracias por los profesores de la Escuela Malaca Instituto. Me gusta mucho y hasta luego. Adiós. Evet arkadaşlar, İspanya ile ilgili, İspanya'da dil öğrenme ile ilgili sorularınız olursa siz de yorumlara yazarsanız cevap vermeye çalışalım. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın.